Yeni bir seriye başladığımız The Codefather ile değişik şeylerin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde HTML, HTML5, CSS, JS gibi teknolojileri kullanarak değişik şeyler yapacağız. Umarım hoşunuza gidecek. Ben bu serinin tamamında Visual Code kullanacağım. Chrome tarayıcısı kullanacağım. Visual Code'da özel eklenti olarak sadece Live Server kurulu. Bunu da YouTube'da falan arayıp bulursunuz. Ya da ben daha ilerleyen bölümlerde onu nasıl kuracağınızı anlatırım. Boş bir klasör açtık. Yeni dosya diyelim buraya. HTML diyerek HTML dosyamızı oluşturuyoruz. HTML5 formatında kullanacağız. Sadece title'ını değiştirelim. Tabii ki onu şekle şemale sokmak için ne yapacağız? Style.css diye bir dosya kullanacağız. Hemen bunu kaydediyorum. Live Server ile aç diyorum buna da. Yan tarafta Live Server ile açıldı. Biz burada değişikliklerimizi yaptıkça Live Server eş zamanlı olarak güncelleyecek. Yeni bir dosya daha diyelim. Buraya da Style.css'yi oluşturdum. Style.css'lerde bundan sonra standart kullanacağımız bazı şeyler var. Hemen tüm objelerin marjinlerini 0, paddinglerini 0 yapalım. Bir de font family'sini Arial olarak tanımlayalım. Arial, Hasan Şerif olarak tanımlayalım. Burada kaydettik. Sayfamızın zemini için body tag'ına bir stil açalım. Ekran diyelim. Benim çok sevdiğim 26-26 renk kombinasyonu verelim. Hemen sağ tarafta gördünüz. Ben sol tarafta kaydettiğim anda sağ tarafta kendini refresh ediyor, yeniliyor. Böylece ne olduğunu görüyoruz. Şimdi saat yapacağız. Klası saat olan bir div yapalım. En başta. Bu bizim hem ana taşıyıcımız olacak hem zeminimiz olacak. Bir saatte neler olur? Akrep olur. Yelkovan olur. Saniye olur. Bu 3 tane komponenti de oluşturalım. Bunu da kaydedelim. Şimdilik onu ekranda göremiyoruz çünkü bu objelerin hiçbirinin herhangi bir stili yok, sınıfı yok. Bir özelliği yok. Geri gelelim bu tarafa. Saat divimizin stilini yazmaya başlayalım. İlk önce görünür hale gelsin istiyorum. O yüzden bir piksel beyaz renkli bir border vereyim ona. Pozisyonu absolut olacak. Bit 600 piksel verelim. Page 600 piksel verelim. Piksel verelim tabii ya. Çalışmaz. Üstten ekranın %50'si kadar aşağıya insin istiyorum. %50 aşağı insin. Left'ten de %50 sola gelsin istiyorum. Kaydedelim. Şu sağda gördüğümüz beyaz çerçeve bizim divimiz. Tabi topu ve left'i %50 verdiğimiz için sol üst köşesi ekranın ortasına geldi. Biz çerçevenin kendisi ekranın ortasına gelsin istiyoruz. Bunu düzeltmek için transform'dan translate diyelim. -50 yüzde sola, -50 yüzde de yukarı götürmesini söyleyelim. Böylece ekranın ortasına yerleştirmiş olduk. Güzel. Artık şekillendirmeye başlayabiliriz bunu. İlk önce
Hemen bir background verelim. Border'ı kaldıralım. Yok, border'la başka işlerimiz var. Background beyaz verelim şimdilik. Şöyle beyaz bir kareye dönüş. Border'dan kurtulalım. Analog saatler karede olabilir ama genelde yuvarlak olurlar. Biz de bu çalışmada karede yapabiliriz ama yuvarlak yapacağız. Objemizi yuvarlayabilmemiz için ne yapıyoruz? Border radius diyoruz. Kendisinin yarısı kadar bir radius veriyoruz. Bak 600 piksel çapında 100 yuvarlak bir objemiz oldu. Bu bizim saatimizin zemini olacak. Tabi biraz şeklen şemalen az düzgün gözüksün istiyorum ben onu. O yüzden de çerçeve veriyorum. Solid mesela 20 piksel yaptım. Yine kullanmayı çok sevdiğim renklerden turuncunun bir tonu var. Şunu verelim. Yakıştı. Işıklı oldu. Şimdi bir de gölge ekleyeceğim buna. Ama iki ayrı gölge ekleyeceğim. Gölgelerden bir tanesi şöyle kenar çizgisini boyutlandırmak için, diğeri de bu iç tarafı içe doğru daha derin göstermek için. Şimdi boyutlandırmak için ilk çizgiyi ekleyelim. İlk gölgeyi 0'a 0'da 2 piksel kalınlığında, 4 piksel dağınıklığında. Bu turuncunun biraz daha koyusu olsun istiyorum. O yüzden bu turuncuyu seçeceğim. Buna Visual Studio'nun bu rengi koyulaştırabildiğimiz renk koyulaştırma aparatını kullanarak şöyle çekeceğim. Bu bizim birinci gölgemiz. Virgül deyip ikinci gölgeyi inset yani içeriye doğru vermek istiyorum. Onu da 0'a 0 vereceğim. Onu biraz daha dağılsın istiyorum. 10 piksel dağınıklığında vereceğim. Rengi de zeminimizle aynı renk olsun. Kaydedelim. Şimdi ilk verdiğimiz kod şu dıştaki çerçeveyi yaptık. Koyu çerçeveyi görüyor musunuz? İkinci verdiğimiz gölge ise şu içe gölge verdi. Böylece derinlik hissi yaratmamızı sağladı. Evet. Bizim saatimizin zemini bence şu anda hazır. Şimdi ne olurdu saatte? Akrep olur. Değil mi? Bir de dedik ki yelkovan olur, saniye olur. Şimdi akrebi yapalım. Akrebi yaparken şöyle yapacağız. Akrep nesnesini yani o akrebin çubuğunu bunun içine çizmeyeceğiz. Boş bir div yapacağız buraya. Bu divi akrebi çevirmek için kullanacağız. Çubuğun kendisini bunun içine çizeceğiz. Şimdi buraya bir tane div yapıyorum. Zaten HTML'de tanımlamıştım. Akrep, yelkovan, saniye diye tanımlamıştım. Bu tanımladığım divi önce bir tabii ne yapacağız? Görünür hale gelsin istiyoruz. Solid 1 piksel red ya da blue diyelim. Ve ekranda bir görünür hale gelsin istiyoruz. Şimdi bunun genişliği saatin genişliğiyle aynı olsun istiyoruz. O yüzden 100'de genişlik vereceğim. Yüksekliği için de aynı şey geçerli. 100'de yükseklik vereceğim. Akrebimin zeminden yukarıda olsun. Yelkovan onun üstünde olsun. Saniye onun üstünde olsun istiyorum. Bu yüzden buna z-index 1 vereceğim. Şimdi bunu kaydedelim. Bak. Gördün mü? Bir tane elimizde ne oldu? Mavi bir çerçeve oldu. Şimdi eğer bunu transform rotate komutunu kullanarak mesela 15 derece çevirirsek olduğu yerde kendi etrafında dönecektir. Mesela 45 derece çevirirsek 5 derece dönecektir. Tamam mı? Biz bu özelliği, şuradaki transform özelliğini JavaScript kullanarak saati çevirmek için kullanacağız. O yüzden şimdilik onu vermiyoruz. Düz durmaya devam edelim.
Peki akrebin çubuğu yani çizgisi nerede olacak? Asıl olayımız bu. Akrebin çubuğunu akrep nesnesinin pseudo elementinin içine çizeceğiz. Content'i boş bir elementi oluşturduk. Buraya. Bunun da pozisyonu absolut olacak. Biti mesela akrep biraz geniş olur. 20 piksel olacak. Eğgi yani yüksekliği. Şimdi akrep kısa olur. Yelkovan biraz daha uzun olur. Saniye ya yelkovana kadar olur ya da daha da uzun olur. %35'i kadar olacak diyelim. Buna bir background verelim. Enini boyuna verdik. Bir background verelim. Zeminle aynı rengi verebiliriz. Şöyle görünür hale gelsin. Şu anda sol tarafta. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunun alt kenarı ekranın ortasında olsun istiyoruz. Değil mi? Sol kenarda ekranın ortasında olsun istiyoruz. O yüzden biz buna bir kere left 50 yüzde dedik miydi? Böyle ekranın ortasına doğru yanaşacak. Ama genişliğinin yarısı kadar da tekrar sola gitmesi gerekiyor. Şu an tam ortada değil. Sol kenarı çünkü ekranın ortasında. Yani saatin ortasında. Bu yüzden burada %50'si kadar demeyeceğiz de CSS'nin hesaplama sistemi komutu olan calc'ı kullanacağız. Calculate'in kısaltması. 50 yüzdeden benim buna verdiğim genişlik 20 pikselde onun yarısı kadar pikseli çıkart da oraya getir diyeceğiz. Şöyle çok daha güzel oldu. Toptan da ne diyeceğiz? Toptan da 50 yüzdeye götür diyeceğiz. Şöyle. Evet. Tam ortasına gitti ekranın. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. 6 istikametine bak. Fark ettiyseniz. Bunu 6 istikametine baksın istemiyoruz. 12 istikametine baksın istiyoruz. O yüzden transform rotate 180 derece diyeceğiz. Bunu ama olduğu yerde çevirecektir. Onun için nerede çevireceğini de söylememiz gerekiyor. Transform orijinini şöyle top olarak verirsek topun yani üst kenarının etrafında dönecek, doğru yöne gelecektir. Evet, akrebimiz yerine yerleşti sayılır. Biraz da eli yüzü düzgün olsun istiyorum. O yüzden border radius kendisinin yarısı kadar verelim. Bence tamam. Şimdi şunu 170 dereceye çevirelim. Ya da 180 220 dereceye çevirelim. Ve saat 2'ye doğru falan dönsün. Yelkovanı çizeceğiz. Yelkovan için şeye karışmasın. Elimize bulaşmasın. Şimdi yelkovanımız akrebin neredeyse tamamen aynısı sayılır. Birkaç küçük kopya geçip o yüzden kopyala yapıştır yapalım. Birinin adını yelkovan yapalım. Bunu bu arada onu da görelim istiyorum. Yeşil yapalım. Z indeksini 2 yapacağız. Çünkü bir üst katmana çıksın istiyorum. Burayı da haliyle yelkovan. Şimdi genişliği biraz daha dar olur. 10 olur. Yüksekliği de biraz daha uzun olur. Mesela ne olur? 45 olur, 50 olur. 5 deneyelim. Background'u aynı renk olur. Kendisinin yarısı kadar sola gideceği için burası 5 piksel olur. Topu %50 olur. Rotate'ini 180 yapalım bu sefer. Çünkü aynı anda görelim.
Radyusu da kendisinin yarısı kadar olur. 5 piksel. Şöyle yelkovanda geldi. Biraz fazla ince gibi sanki. Değil mi? Yani benim gözüm öyle işte olabilir. Bunu biz genişliğini öbürünü 20 yaptık. Bunu 16 piksel yaparız. Dolayısıyla şuraya girdiğimiz sayılar 16'nın yarısı olan 8. Evet. Bu hali daha tatlı. Şimdi bunu da başka bir saat istikametine çevirelim. Şu borderlardan da artık bulabiliriz. İhtiyacımız yok. Görünür hamleler. Şöyle. Bunları sıfırlayacağız. Bu dönüşleri, rotate'leri, dereceleri 180'e geri getireceğiz ikisinde. Ama önce ne yapalım? Saniyeyi de bir görelim değil mi? Yani kovandan kopyalayalım saniyeyi. Z indeksi ismini tabi ertelemek elimizden. Saniye olacak. Z indeksini 3 yaptık. Saniyenin before pseudosuna geldik. Şimdi saniye dar olacak. Bence yelkovanın yarısı kadar. 8 piksel. Rengi tabi genelde kırmızıdır bu renk. Ama ben şu turuncuyu sevdiğim için turuncu yapacağım. Burası da 8'in yarısı 4 kadar olacak. Bas. Şurası da 8'in yarısı 4 kadar olacak. Bunu da 12 istikametine çevirelim. Şöyle. Evet, elemanlarımızın üçünü de yaptık. Böylece saat ikonumuzu çizdik. Ama istediğimiz zaman bunları ne yapabiliyoruz? Çevirebiliyoruz. JavaScript yazacağız birazdan. JavaScript ile çevrilmelerini sağlayacağız. Şimdi öncelikle akrebi, yelkovanı falan hepsini yerine geri getirelim. 12 istikametine. Tamam. Gayet güzel oldu ya. Bakın. Bir de şey ekleyeceğim. Buna. Döndükleri zaman ortası çirkin gözüküyor. Fark ettiyseniz. Biraz çevireyim. Mesela akrep dursun da. Çevirelim. Şöyle niye çevirelim? Şu birleştikleri nokta görüyor musun? Ne kadar çirkin duruyor. Burayı düzeltecek bir şey ekleyeceğim. Onu da son Z indeksim 3'tü saniye için. 4. katmana ekleyeceğim. İndeksin saat nesnesine ekleyeyim. After pseudosunu ekleyeceğim. Pseudo'nun Türkçesini bilmiyorum. O yüzden orijinal adını kullanacağız. Absolute olsun, topu 50 olsun, left'i 50 olsun. Transform'u translate negatif 50 negatif 50 olsun. Tabi görmüyoruz hiçbir şey. Değil mi? Bir VTH2 yok ki. Bit diyelim mesela bir 40 piksel yapalım şeyin. Akrep kadar mı? Akrep kaç? 20 piksel. 2 kat kadar 40 piksel. Hagen'de 40 piksel yapalım. Bir de buna background color verelim. Saniye diyorum. Geldi mi? Geldi. Border radyusunu 50 yaparsak böyle güzel, seksi, yuvarlak olur ki böyle bırakabiliriz.
Çünkü analog saatlerde genelde saniyenin ortasında oluyor o şey. Ya da isterseniz buna 3 piksel white bir border eklerseniz de şöyle biraz daha havalı durur. Artık burasını siz bilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Şöyle saniyenin kendi göbeğiymiş gibi durmasını da sağlayacağım. Evet, saati bitirdik. Saatin kodlaması böylece bitti. Şimdi bu saati ne yapmamız gerekiyor? Çevirmemiz gerekiyor. Önce tabii varsayılan açıları 180'e bir sıfır. Bu arada Z-index girmeyi unuttuk. Bu bir hataya sebep olmadı. Ama gene de bunu da 4. katmana alıp işimizi sağlama alalım. Evet, saati bitirdik. Güzel oldu. Şimdi saatin çalışabilmesi için bize JavaScript lazım. Böyle body'nin hemen sonuna JS deyip dosyayı ekleyelim. Klasöre script.js deyip dosyayı oluşturalım. Script'i Chrome'un inceli araçlarını kullanacağız. Tabi saate 600 piksel genişlik verdiğimiz için şu anda bunu yapamıyoruz. Küçülmüyor. Olsun. Biz şu anda bunun konsol tarafıyla muhatabız. O yüzden şöyle yapabiliriz. Konsol okumak istiyoruz. Şimdi saatimiz 360 derece ve her bir turda 60 saniye veya 60 dakika atabiliyor ya da 12 saat atabiliyor. Bak, bu önemli. 360 bölüyoruz 60 saniye ne yapıyor? 6 çıkıyor. Yani bizim döndürmemiz gereken minimum derece 6. 6 derece dönecek. Şimdi zamanı da alalım. Bunları const tanımlıyorum. Daha sonra değiştirilemesin diye. Yani bunu belki bir plugin falan bir şey yaparsınız. 6 dereceyle oynanmasın istiyorum. 6 derece 6 derece olarak kalsın. Programın herhangi bir yerinde yanlışlıkla 6 dereceyi tanımlayıp 12 derece yaparsanız saat yanlış saati gösterecek. Ya da yanlış hareket edecek. O yüzden bunları const tanımlıyor. Değiştirilemez. Zamanı da aynı şekilde. Böyle new date deyip zamanı aldık diyelim. Konsola bir log atalım buradan. Zamanı bize göster diyelim. Bak, Friday March 2020 yanında da saatimiz var. GMT 3. Zamanı okuduk. Tamam. Şimdi bu zamanı ne yapacağız? Böleceğiz. Parçalara ayıracağız. Bize neler lazım? Var. Saat lazım. Yani ki bu zaman nokta get hours. Değil mi? Nasıl gerek? Ondan sonra var dakika lazım. Bu da zaman nokta get minutes oluyor. Bir de bize var saniye lazım. Zaman nokta get seconds diye de saniyeyi okuduk. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru yazdım burayı. Orayı anlatayım şimdi. Niye önce saat dakika zaman değil de saniye dakika saat diye yaptım. Çünkü 60 saniye 1 dakikaya 60 dakika 1 saate eşitleniyor. Şimdi bu özelliği saati gösterirken bir şey yapmak için kullanacağız. Bu yüzden önce dakika değerini biliyor olmamız gerekecek. Birazdan açıklayayım. Birazdan çok daha net hale gelecek. Şu an biraz karışık oldu ama neyse. Bu aldığımız değerleri log penceresinin içerisine şöyle aralarına noktalı virgüller ya da iki noktalar koyarak
Şöyle yazarsak 16, 13, 45 ki bu benim bilgisayarımın saatine göre şu anda videoyu çektiğim zaman işte. Saati okuduk. Çok güzel. Problem var mı? Yok. Şimdi bu okuduğumuz değerleri yazdığımız divleri ne dedik? Çevirmek için kullanacağız. Akrep, yelkovan ve saniye isimli divlere. Bu divlere erişmemiz lazım. Normalde jQuery falan kullananlar, kütüphane kullananlar bunu şöyle bu şekilde ulaşabilirsiniz. Şu anda bu nesneye ulaşmış oluyorsunuz. Ama biz kütüphane dikkat ettiyseniz kullanmıyoruz. Salt kod yazıyoruz. O yüzden document.query selektör komutunu kullanıp yine aynı nesneye ne yaptık? Ulaştık. Şimdi bu nesnenin stilinde Visual Studio'da da bazen gözüküyor. Stilinde transform komutunu değiştireceğiz. Ne yapacağız? Rotate xxx dek yapacağız. Derece demek bu. Peki buradaki xxx dek şu ne olacak? Olması ayıptır. Şöyle olacak. Saniyeye gideceğiz. Bu saniye değerine eğer derece ile çarparsak kaç derece döneceğini görmüş oluruz. Bu aldığımız değeri de getirir buraya. Şöyle de yazabiliriz. Bunun bir de kısa yazılışı var. Şimdi bunu bir çalıştırayım. Nerede bizim saniye? Görebiliyor musun? Bak nerede bak. Dönüyor ama nereye gitti görüyor musun? Demek ki stilde bir şeyi unutmuşuz. Bir şeyi eksik yapmışız yani. Sonra ne dedik? Position dedik, index dedik. Demedik. Bak. Nerede bunun position absolutu? Yok. Bununki nerede? 12'de yok. Bununki nerede? 12'de yok. Düzeltelim. Tamam. Şimdi düzelttik. Script'te bak her kaydettiğimde görüyor musun? Saniye adım adım yürüyor. Bu arada body'de demin scroll çıktı. Onu da kaldıralım. Body'ye gelelim. Bit 100 VH yani VV yani görünen alanın tamamı kadar. Bu 100 VH bu da görünen alanın yüksekliğinin tamamı kadar. Demek overflow'u da hitten yapalım. Artık öyle sağa sola kaymaz. Şimdi saniyemiz döndü. Peki ben bunu böyle her bir saniyede bir kayıt mı edeyim? Hayır etmeyeceğim. Bunun tamamını bir fonksiyon içine döneceğiz. Bu şekilde fonksiyonun içine alacağız. Güzel. Sonra da bu fonksiyonu ne yapacağız? Çağıracağız. Nasıl? Set interval bu haliyle değil. Set interval diyeceğiz. Saati çiz. Ne kadar sürede bir? Her bir saniyede bir. Dediğimiz zaman gördün mü? Akrep ve yelkovan da çizeceğiz. Yalnız ilk başladığı anda bir şey fark ettiniz mi? Bir saniye 12'de dondu saat bak. Sonra normal saniye atladı. Neden? Çünkü interval 1 saniye sonra çağırıyor. Yani ekran çiziliyor 1 saniye sonra her şey başlıyor. Ama ben ekran oluşur oluşmaz saat doğru pozisyona gitsin sonra hareket başlasın. Bu yüzden saati çizip bir de direkt bir kere çağıracağım burada. Böylece
Gördün mü? Kaydediyorum. Problem yok. Gayet güzel oldu. Şimdi bu arada log'da fark ettiyseniz saniye değeri yerine artık derece yazıyor burada. O zaman dakikayı da aynı şekilde dereceye çevirirsek ve saniye için yaptığımız şeyi dakika için yaparsak ne oldu? Dakika bulamadı diyor. Nasıl oldu? Rica ederim. Dakika değil. Erkovan. İsmidir. Dakika değil. Yelkovan. Aynen. Tabi Yelkovan saniye değerini takip etmeyecek de onun yerine dakika değerini takip edecek. Evet. Şimdi ne kaldı? Saat kaldı. Yani akrep kaldı. Akrep nesnesi de dakika değerine değil de saat. Şimdi bu şekilde yaparsak eğer demiştim ki bu arada saatin derecesi 6 değil. Bakın bunlar 60 olduğu için 360 bölü 60 6 oluyorlar. Ama bu 360 bölü 12 bu da ne olur? 30. Gördün mü? Saat çünkü şu anda 16:20. Saat 4'ü göstermesi gerekiyor. Şimdi tam bu noktada bunları neden tersine yazdığımın sebebini anlatalım. Saat şu anda doğru gösteriyor. Yani 4'ü 20 geçiyor gösteriyor ama akrep tam 4'ün üstünde. Burası 4'ün üstüne denk geliyor. Halbuki analog saatlerde saat 4'ü 20 geçince akrep 5'e birazcık yanaşır böyle. Onun da orada hareket etmesi gerek. Bunu da nasıl yapacağız? Çok basit bak şimdi. Dakika değerimiz bizim yani 60 dakikanın içerisinde 1 saat ne kadar ileri gider? 12'de 1 kadar ileri. Şu anki derecenin üstüne artı diyeceğiz. Dakikanın değeri bölü 12'de 1'i kadar. İleri gitsin diyeceğiz. Bak gördün mü? Ne oldu? Saat 5'e yanaştı. Şimdi bir de buna kadran yapmamız lazım. Böyle hemen Google'ı açalım. Clock, BG, PNG yapalım. Görsellerde arayalım. Güzel. Bunu daha önce denedim ben. Gelin bu sayfaya. Buradan PNG'yi tıklayalım. Resmen adresini kopyala diyelim. Geri gelelim. Style'a gideceğiz. Saat nesnemizin background'unu FFF yapmıştık. Yani beyaz yapmıştık. Boşluk. Buraya diyeceğiz. Yapıştıracağız bu arkadaşı. Kaydet diyeceğiz. Geldi PNG ama tabi PNG 1000 piksel olduğu için bizim saatte 600 piksel oturmadı. Onu background size'ını cover yapacağız. Şöyle. Gördün mü? Saat 4.30'a yanaştığı için hem akrep hem yelkovan. Logo kapatabiliriz. Logo atmasını. Toparlayalım. Totalde 13 satır script yazdık. 100 satır, 110 satır civarı yazdık. Toplam 17 satırda HTML yazdık. Şöyle güzel, seksi bir analog saatimiz oldu. Bunu isterseniz saati gösteren bir web sitesi yapabilirsiniz. İsterseniz daha küçük ebatlarda yapıp sitenizin bir kenarına koyabilirsiniz. İsterseniz farklı şablonlar yapıp
saat.com yapabilirsiniz. 10 tane 15 tane saat yapın. Web sitelerini ekran tarayıcısı ekran koruyucusu olarak gösterebilen ekran koruyucu eklentileri var. Bunlardan birini kullanıp bunu ekran koruyucusuna çevirebiliriz. Yani bu noktadan sonra geri kalan hayal gücümüzde kalmış. Önemli olan neredeyse hiç grafik programı kullanmadan ve çok az bir JavaScript kodu kullanarak sadece CSS ve HTML ile objeleri nasıl şekillendirebileceğiniz, nasıl hareket ettirebileceğiniz ve bunlardan ne kadar yaratıcı şeyler yapabileceğiniz. Gördüğünüz gibi sadece 3 tane, 4 tane div'e basit CSS komutları vererek analog bir saat yaptık. Bunun dijital olanını da yapacağız daha sonra. Bu seriyi devam ettirmeyi de planlıyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Çünkü bizi de motive eden şey tamamen sizden gelen yorumlar, beğeniler, paylaşımlar. Yani bunlarla motive oluyoruz. Bizim de motive olmamız açıkçası gerekiyor. Çünkü zaman ayırıyoruz. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bu kanalın ilk videosuydu. Biraz acemice oldu. Çektikçe inşallah ileride daha güzel videolar yapacağız.